Merhaba. Bugün konuşulan her şeyi kısa ve net topladık. Abone olmayı unutmayın. Kaz Dağları eteklerinde çıkan yangın yerleşim yerlerine dayandı. İşte günün başlıkları. Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy'de Kaz Dağları eteklerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ve yerleşim alanlarına yaklaştı. Edremit Körfezi'nin pek çok noktasından siyah duman görüldü. Yangına 9 uçak ve 6 helikopterden oluşan hava filosu müdahale ediyor. Kara ekipleri de sahada çalışmalarını sürdürüyor. Videoyu beğenir ve kanala abone olursanız bize çok destek olursunuz. Silivri'de bir tarlada başlayan yangın geniş alana yayıldı. TEM otoyolu yangın nedeniyle her iki yönde trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri alevlere hem havadan hem karadan müdahale ediyor. Yangının ne zaman kontrol altına alınacağı henüz açıklanmadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mİ'nin Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş'e yönelik operasyonun dini bir gruba karşı değil, tamamen mali yapıyı hedef alan bir operasyon olduğunu vurguladı. Gürlek, bazı şüphelilerin henüz yakalanamadığını, gözaltıların sürdüğünü belirtti. Operasyonun gündeme gelmesiyle cemaatin FETÖ ile bağlantısı da yeniden tartışılmaya başlandı. DEM Parti'den Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesinde açıklama yaptı. Buldan, anayasa ve AİHM kararlarının MGK raporu beklenmeksizin derhal hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Sancar ise uygulama aşamasına ilişkin görüş ve önerilerini masaya taşıyacaklarını belirtti. Öcalan ile de en kısa sürede görüşme yapılması gerektiğini vurguladı. Ankara'da 4 gündür eylem yapan Doruk Madencilik işçilerine polis müdahale etti. Müdahale sırasında Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi 2 işçi rahatsızlandı. İşçiler Enerji Bakanlığı'ndan randevu alamadıklarını da belirtti. Bir milletvekilinin bakan yardımcısıyla görüştüğünü açıklamasının ardından bakanlıktan gelen yanıt ise bakan yardımcısı burada değil oldu. İsrail'in Güney Lübnan'da ormanları ve tarım arazilerini kasıtlı olarak ateşe verdiği ortaya çıktı. Yerel kaynaklara ve The Guardian'a göre İsrail, insansız hava araçları, meşaleler ve yanıcı mermiler kullandı. Bölgedeki tarım arazileri de büyük zarar gördü. Sinop'ta bir grup emekli düşük maaşlarını protesto etti. 23 bin lira alıyorum elektrik, su, doğalgaz, bitiyor diyen emekliler geçimlerini sağlamak için ek iş yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. 23 bin lirayla hiçbir şey yapma şansımız yok ifadesi protestocular arasında öne çıktı. Başar el-Esad'a verilen idam cezası rejim döneminde yakınlarını kaybedenler tarafından sevinçle karşılandı. Kurban aileleri rejim suçlarına karışan herkesin yargılanmasını talep etti. Esad'ın nerede olduğu ve yargılamanın nasıl ilerleyeceği henüz netlik kazanmadı. MİT'e Başsavcılık koordinasyonuyla Antalya ve İstanbul narkotik birimleriyle ortak operasyon düzenledi. Interpol kırmızı bültenle aranan Hollandalı Gerrit van Roysel, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Antalya'da yaşadığı tespit edilerek gözaltına alındı. MİT'in istihbarat çalışması şüphelinin kesin adresini belirledi. İki organize suç örgütü liderinin de aralarında bulunduğu 7 kişinin Gürcistan'dan Türkiye'ye transfer görüntüleri gün içinde yayıldı. Görüntüler transferin nasıl gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor. Şüphelilerin hangi suçlamalarla yargılanacağı henüz açıklanmadı. Muğla'da alkollü araç kullanan Şenay K., İngiliz turist Lisa Jane Di Palma'ya çarparak hayatını kaybettirmişti. Mahkeme Şenay K'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Karar açıklandığında duruşmada bulunan Di Palma'nın eşinin sevinç gözyaşlarını tutamadığı aktarıldı. Müzisyen Mabel Matiz'in Haleylim şarkısı ve klibine yönelik savcılık soruşturması başlatıldı. Soruşturmanın gerekçesi müstehcenlik iddiası. Soruşturmanın ayrıntıları ve kapsamı henüz netleşmedi. Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir mahalle sakinleri ASKİ'ye defalarca başvurmalarına karşın kanalizasyon hattı yapılmaması üzerine aralarında para toplayıp iş makinesi kiraladı ve altyapıyı bizzat döşedi. "Paramız bu kadarına yetti. Yol içinde imkan bulursak onu da kendimiz yapacağız," dediler. Devlet kurumundan sonuç alamayan vatandaşların kendi çözümü üretmesi tepkilere yol açtı. Eskişehir'de bir dolandırıcı grubu, umre için biriktirdiği 1 milyon lira değerinde altını almak amacıyla 70 yaşındaki bir vatandaşa polis kılığında yaklaştı. Kuyumcunun dikkatli davranması son anda dolandırıcılığı engelledi. Sahte polisler yakalanmadan kaçmayı başardı. Muğla Menteşe'de çakmakla Türk bayrağını yakmaya çalışan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrı bir olayda 31 yaşındaki AA adliyeye sevk edildi. Her iki dava da ayrı soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Musaba'yı 750 bin avroya satın aldıklarını, oyuncunun 5 milyon avroya Fenerbahçe'ye gittiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin şimdi oyuncu için 10 milyon euro talep ettiğini belirten Yıldırım, Fenerbahçe forması giyiyor diye oynatamadıkları oyuncu için bu parayı istiyorlar, dedi. Yıldırım, Musaba'yı sattığı parayla 3 oyuncu transfer ettiğini de ekledi. Küçükçekmece'de göç yolundaki 81 leylek elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti. Benzer ölümler Bursa ve Silivri'de de yaşandı. Mersin'de ise bir leyleğin çarpılma anı kameraya yansıdı. %90'ı İstanbul Boğazı'ndan geçiyor, yuvalanacak ağaç ya da baca kalmadı, tek seçenekleri elektrik direkleri diyen uzmanlar görmezden gelinen riski gündeme taşıdı. Esenyurt'ta bir kişi gece vakti eski sevgilisinin apartmanına gelerek camları kırdı ve bina girişini ateşe verdi. Mahalle sakinleri yangını fark ederek sakinleri uyandırdı. Komşular ayrılığı kabullenemedi diyerek şüphelinin tutuklanmasını talep etti. Yalova'da düşen F-16 uçağına ait yeni görüntüler gün içinde kamuoyuyla paylaşıldı. Kazanın nedeni ve soruşturmanın ayrıntıları henüz resmi makamlar tarafından açıklanmadı. İtalya'nın başkenti Roma yakınlarında hava savunma füzeleri için itici sistem üreten bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni ve olası can kaybı henüz açıklanmadı. Hakkari'de 45 yaşındaki Dursun Aykut, 20 yıldır yürüyemeyen 80 yaşındaki annesinin elleri ve ayakları olarak yaşıyor. "Cennetim o, nefes aldığım sürece gözümün nuru gibi bakacağım," diyen Aykut'un tek dileği annesine akülü tekerlekli sandalye temin edilmesi. İzmir Karabağlar'da bir Kur'an kursu öğrencisinin yemek borusuna yiyecek kaçtı. İmam, paniğe kapılmadan Heimlich manevrası uygulayarak çocuğu saniyeler içinde kurtardı. Müdahalenin zamanında yapılması olası bir faciayı önledi. Kahvehanelerde çalışanları ve müşterileri anlık takip eden yapay zeka destekli bir raporlama sistemi küresel tartışma yarattı. Kamera tabanlı sistem, baristaların kaç kahve hazırladığını, müşterilerin masada ne kadar kaldığını ve çalışan hareketlerini analiz ederek yöneticilere gerçek zamanlı rapor sunuyor. Sistemin mahremiyet hakkını ihlal edip etmediği sorgulanıyor. 1509 Büyük depreminin ardından Osmanlı Padişahı II. Bayezid, depremin etkilerini azaltmak amacıyla İstanbul'un çeşitli noktalarına kuyular kazdırdı. Yüzyılları aşan bu tarihi yapılar TRT Haber tarafından görüntülendi. Kuyuların tam olarak nasıl işlev gördüğü uzmanlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kütahya'da kötü koku şikayeti üzerine yapılan incelemede 72 yaşındaki emekli bir kadın, profesöre ait 2 dairenin çöp ve eşyayla dolu olduğu görüldü. Ekipler kapıdan giremeyince pencereden içeri girdi. Kapılarda "rahatsız etmeyin, sebebi migren" yazılı notlar dikkat çekti. Antalya'da banka borçları nedeniyle bunalıma giren bir kişi 10 metrelik çam ağacının tepesine çıktı. Hem sıcaktan bunalan hem de kartlarının iptal edilmesini isteyen kişi 1,5 saat sonra su verilerek ikna edildi ve ağaçtan indi. Karaman'da bir kadın kendisi hakkında iftira attığını öne sürdüğü kişinin otomobilini tahrip etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Moskova'da kalkışa hazırlanan uçağı kaçıran 2 yolcunun Bodrum'daki kız kardeşlerinin düğününe yetişmeye çalışan Türk vatandaşları olduğu ortaya çıktı. 2 kadın gözaltına alınarak para cezasına çarptırıldı. Avcılarda bulunan bir kayıp kredi kartıyla içki dükkanlarından 5.500 lira harcama yapan 2 şüphelinin görüntüleri yayılınca ikisi de paniğe kapıldı. Şüphelilerden biri esnafın yanına giderek parayı iade edip özür diledi. Diğeri ise kendini savunmaya geçti. Amasya'da bir yangına müdahaleye giden itfaiye aracı kavşakta otomobille çarpıştı. Araç takla atarak elektrik direğine çarptı ve kullanılamaz hale geldi. Sürücü hafif yaralı olarak kurtuldu. İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 6 katlı bir binadan kopan beton parçaları yan yana duran 2 binaya zarar verdi. Olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Buraya kadar günün haberleriydi. Kanalımıza abone olun, videoyu beğenin ve çevrenizle paylaşın. Kendinize iyi bakın. Yarın yeni özetle buradayız.